Bugün senin için Kürt tarihinin en önemli ve belki de ilk kapsamlı belgelerinden birini konuşacağız. Şerefname. Belki adını duydun, belki de ilk kez karşılaşıyorsun. Evet, olabilir. Ama bu eser gerçekten bir halkın kendi tarihini nasıl kaleme aldığının çok çarpıcı bir örneği. Kesinlikle. Elimizde işte Wikipedia var, bir de konuya dair özet bir değerlendirme notu. Bunlara bakarak Şerefname nedir, kim yazmış, niye bu kadar önemli olmuş onu anlamaya çalışacağız seninle. Aynen. Amacımız da bu 400 yıllık metnin özünü, bugüne kalan etkisini hızlıca kavramanı sağlamak. Haydi bakalım. Gerçekten de öyle. Şerefname, yani sadece geçmişi anlatan bir kitap değil bence. Şöyle düşün, 16. yüzyılın sonu. Çok çalkantılı bir dönem. Osmanlı bir yanda, Safevi diğer yanda. Evet, büyük güçler. Dengeler içinde yaşayan bir Kürt beyi var, Şerefhan. Kendi halkının geçmişini, siyasi varlığını kalıcı hale getirmek için oturup bunu yazıyor. Yani yazarın kimliği ve eseri yazdığı koşullar da en az içerik kadar ilginç diyorsun. Kesinlikle kesinlikle. Metne bambaşka bir katman ekliyor bence. Peki kim bu Şerefhan? Ve Şerefname tam olarak ne anlatıyor? Şöyle bir bakalım kaynaklara. Tamam. 1597'de yazılmış, Bitlis emiri Şerefhan tarafından Şeref bin Şemseddin el-Bidlisi diye geçiyor. Farsça yazılmış. Evet, Farsça olması da önemli tabii. Dönemin lingua francası gibi biraz da. Doğru. İçeriği de Kürt hanedanlıkları ve beyliklerinin detaylı bir tarihçesiymiş. Aynen. Şerefhan'ın kendisi de ilginç bir figür. 1543 doğumlu, hem Safevi Sarayı'nda bulunmuş hem Osmanlı Sarayı'nda. Evet, yani iki büyük gücün merkezini de görmüş, eğitim almış buralarda. Sonra da Osmanlılar onu Bitlis Beyliğine atamış. Yani bir aristokrat, bir devlet adamı profili var. Bu çift taraflı deneyim hem içeriden bir bakış açısı veriyor ona, hem de dönemin güç dengelerini anlama yetisi kazandırıyor. Muhtemelen. Şerefnameyi yazma amacı da işte tam bu noktada önem kazanıyor. Kaynaklar ne diyor? Amacı sadece olayları sıralamak değil mi? Evet, öyle görünüyor. Yani kendi ifadesiyle diyor ki, Kürtler sadece göçebe aşiretler değil, devlet kuran, siyaset yürüten bir halk. Bunu göstermek istemiş. İşte bu çok kritik. Yani dönemin egemen güçlerinin diliyle, onların tarih yazma yöntemiyle kendi halkının siyasi meşruiyetini kayda geçiriyor. Bu bayağı stratejik bir hamle aslında. Bu ilginç bir bakış açısı. Peki eserin yapısı nasıl? Bu amacı yansıtıyor mu? Sistematik mi? Oldukça sistemli bir giriş var, sonra 4 ana bölüm, mantıklı bir kurgusu var yani. Neler var mesela bölümlerde? Girişte genel olarak Kürt topluluklarını tanıtıyor. İlk bölüm, geçmişteki bağımsız devletler, Mervaniler, Ayyubiler gibi. Köklü devletler. Evet ve Şehrizor, Lor gibi büyük beylikler. İkinci bölümde tam bağımsız olmasalar da bazen kendi adlarına hutbe okutup para bastıranlar var ya. Evet. Erdalan, Hakkari, İmadiye, Cizre gibi beylikler onlara odaklanıyor. Anladım. Üçüncü bölüm diğer daha ikincil beylikler. Çemişgezek, Eğil, Palo, Sason falan. Dördüncü ve son bölümü de kendi ailesine ayırmış. Yani Bitlis hükümdarlarına. Aynen öyle. İçerik de çok zengin bu arada. Sadece siyaset değil, yönetim biçimleri, ittifaklar, savaşlar, hatta ihanetler, başarılar, Osmanlı ve Safevilerle ilişkiler, aşiret yapısı, sosyal yaşam, bir sürü konu var. Sadece övgü de yok diyorsun yani. Eleştiri de var mı? Var. Sadece başarıları değil, eleştirileri de içeriyor. Bu da onu böyle hamasi bir anlatıdan ayırıyor bence. Daha gerçekçi kılıyor. Yani sadece bir kronik değil de dönemin sosyopolitik bir analizi gibi duruyor anlattıklarına göre. Biraz öyle, evet. Peki bu eserin Kürt tarihi ve kimliği açısından asıl önemi ne? Neden bugün bile bu kadar değerli görülüyor? Ya en başta şu var. Kürtler hakkında bir Kürt tarafından yazılmış ilk kapsamlı tarih kitabı olması. Bu çok temel bir şey. Yani bir ilk olması mı? Evet, ilk ve kapsamlı olması. Düşünsene, sözlü geleneğin çok güçlü olduğu bir toplumda kendi tarihini yazılı olarak tanımlama ve sahiplenme iradesi bu. Kendi anlatısını inşa ediyor. Bu tarihsel hafıza ve kimlik bilinci için herhalde çok kritik. Kesinlikle. Temel bir adım. Bugün bile akademisyenler için temel bir kaynak olması da bu değerini zaten gösteriyor. Peki şu nokta ilginç. Şerefhan
Osmanlı tarafından atanmış bir bey ama aynı zamanda Kürt tarihini bu kadar ön plana çıkarıyor. Burada bir gerilim, bir çelişki var mı sence metinde? Yani kaynaklar doğrudan bir gerilimden bahsetmiyor ama metnin kendisi bu dengeyi kurma çabasının bir ürünü gibi okunabilir aslında. Nasıl yani? Şöyle, hem bağlı olduğu Osmanlı yapısına bir şekilde saygısını koruyor ama aynı zamanda Kürtlerin tarihsel önemini, siyasi varlığını, özelliklerini vurguluyor. Bu o dönemin siyasi gerçekleri içinde hareket etme biçimini yansıtıyor olabilir. Hani ince bir denge. Anladım. Diplomatik bir manevra alanı belki de. Peki eserin fiziksel yolculuğu nasıl olmuş? Orijinal kopyası nerede şimdi? Orijinal el yazması, yani yazarın kendi kopyası olduğu düşünülen nüsha, bugün Oxford'da, Bodleian Kütüphanesi'nde. Hatta içinde 20 tane renkli minyatür de varmış. O minyatürlü falan, çok değerli o zaman. Evet ve bu el yazmasının korunmuş olması bile başlı başına eserin nesiller boyu taşıdığı önemin bir kanıtı. Başka kopyaları da var tabii, St. Petersburg'da, Türkiye'deki kütüphanelerde. Yayılmış yani. Peki çevirileri yapılmış mı? Yapılmış, evet. Hem de epey erken tarihlerden itibaren. Mesela Şeref Han'ın torunu Muhammed Bey 1669'da, yani çok erken bir dönemde Türkçe'ye çevirmiş. Vay be, 17. yüzyılda. Aynen. Bu eserin hemen bir etki yarattığını gösteriyor. Sonra 19. yüzyılda Rusça, Fransızca gibi dillere çevrilmiş. Yani uluslararası alanda da ilgi görmüş. Kesinlikle. Bölgeyi anlamak için değerli bir kaynak olarak görülmüş demek ki. Modern Türkçe'ye ilk çevirisi de 1971'de Mehmet Emin Bozarslan tarafından yapılmış. Kürtçe çevirisi de var tabii. Var mı? Var. Bilinen ilk çevirisi 1858'de Mela Mahmude Bazidi tarafından yapılmış. Kürdistan'ın Kadim Tarihi adıyla. Çok ilginç. Özetlersek o zaman, Şerefname, bir halkın 400 yılı aşkın süre önce kendi sesini, kendi tarihini kayda geçirdiği anıtsal bir eser. Sadece içeriğiyle değil, yazılış amacı ve koşullarıyla da çok dikkat çekici. Kesinlikle öyle. Ve bu esere bakmak sana sadece belirli bir halkın tarihini değil, aynı zamanda hani genel olarak tarihin nasıl yazıldığını, Evet. kimin perspektifinden aktarıldığını ve bunun kimlikler üzerindeki o derin etkisini düşünme fırsatı veriyor. Tarih yazımının kendisi üzerine kafa yormak için çok değerli bir örnek bence. İnsan şunu düşünmeden edemiyor gerçekten de. Büyük imparatorlukların, işte Osmanlı'nın, Safevi'nin gölgesinde yaşayan bir beyin, yani Şeref Han'ın, kendi halkının tarihini bu kadar kapsamlı bir şekilde yazma motivasyonu ve bunun 400 yıl sonra bile temel referans kabul edilmesi. Evet, inanılmaz bir etki. Bu durum acaba bize ne söylüyor? Yani büyük tarih anlatılarının kıyısında kalan ya da onlarla iç içe geçen yerel, bölgesel veya işte azınlık tarihlerinin kaydedilmesi, yaşatılması ne kadar kritik ve belki de ne kadar zorlu bir çaba. Üzerine düşünmeye değer bir soru, değil mi?